flow más sensual. Miguelito. Dale, dale. Vigilante del amor que le ofrecí, puro sentimiento, mi mujer mía está así. Le entregué mi cora que sobraba a su merced, atrapado con mi espalda contra la pared. Acariciarte sin lamento, persiguiéndote el momento. Te amo ciegamente, navegando por tu cuerpo, lamiendo mi cuello, me entrego a tu voluntad, bajo tu hechizo y no me dejas escapar. Inolvidable, inolvidable, una maravilla que nunca podría negar. Inolvidable, y en un trance, una sonrisa que alumbra ese lugar. Inolvidable, bebé, inolvidable, bebé, inolvidable, inolvidable, una maravilla que no puedo faltar. Me entregaré a ti, muy despacito, mami, ya no aguanto más las ganas esperándote aquí. Quiero desnudarte enterita ese cuerpito de miel y saborearte lentamente por toda tu piel. Acariciarte sin lamento. Evet dostlar, yine bir gün batımında ters ışıkta karşınızdayım. Yine Cunda'dayım ama Cunda'nın bu sefer böyle fenerler gibi değil. Çok uçlarında, ıssız bir yerindeyim. Harika bir yer. Her taraf zeytinlik. Tam böyle Cunda'ya yakışır şekilde. Çok güzel bir denizi var. Kış aylarında burada çok güzel balıklar alıyorlar ama biz biraz böyle yazın balığın aslında buranın yerlilerinin hiç balık yok dediği bir dönemde geldik. Hatta buranın yerlisi arkadaşlar gelmedi bizde balığa, yani balık yok diye. Bakalım, ama biz Ersan burada kamp yapıyoruz. Balık az da tutsak, tutamasak da keyfimizi yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Biraz takım bilgisi, malzeme bilgisi veriyoruz. Güzel oluyor. Çok balık tutacağımız zamanlar da oluyor, az balık da oluyor. Bugün böyle çok büyük beklentim yok ama burası enteresan bir yer. Cunda'nın genelinde de öyle bir şey var. Gelmiyor çok sürpriz iri balıklar gelebiliyor. Hani 5-6 kiloluk çupralar alındığını biliyoruz buralarda. Kısmetimiz varsa bize de denk gelir. Kısmetimiz yoksa nasibimizde ne varsa onu alır gideriz. Size biraz etrafı da göstereyim. Böyle kıyıda bu bizim erişte dediğimiz yosunlardan çok fazla var. Aslında biz bunlara çok alışığız. Levrek ve sargozu çok tuttuğumuz Enez gibi yerlerde çok fazla vardır bu otlardan. Onun dışında drone'la da çekim yapacağım. Birkaç tane fotoğraf da çektim. Çok enteresan bir zemini var. Böyle parça parça taşlar, yosunlar, labirent gibi. İnanılmaz güzel görünüyor fotoğraf olarak, video olarak, ama balık olarak da bir o kadar zor. Çünkü işte 20-30 metre taşlık, otluk, sonra 3-5 metre aynalık, sonra yine otluk, taşlık. Biz de o arada aynalıkları tutturmaya çalışıyoruz kıyıdan. Bir yandan drone'la salıyoruz 200-300 metrelere. Drone'la şansımız biraz daha fazla. Çünkü kamerasıyla görüp aynalığı bulunca bırakıyorum. Bakalım, her yolu deniyoruz. Burada da kampımız var. Ersan Usta takipçileriyle yazışıyor. Selamünaleyküm. Sohbet kanalından, yayın kanalı pardon, Instagram. Çok kıskanıyorum. Benimkini aktif etmedi henüz Instagram. O oradan bayağı muhabbet ediyor. Darısı bize de. İnşallah. Burada Ersan'ın aracı. Burada benim karavan. Dediğim gibi böyle çok güzel bir zeytinliğin içindeyiz. Çok yaşlı zeytin ağaçları var. Hatta bir tanesi bize hafif gölge de yapıyor. Onun için burayı seçtik. Hava çok sıcak. Ama şu ağacın gölgesi bile o kadar değerli ki, bize o kadar iyi geliyor ki burayı seçtik. Bekliyoruz. Şimdi tam akşam suyu. Burada akşam suyunda çok güzel balıklar olur. Hava kararınca da olur. Zaten bu sıcakta gündüz çok kayda değer balık olmaz. Bakalım, çalışıyoruz. Zaten tuttukça size göstereceğim. Yanımda iyi bir de kameraman var bu işleri bilen. Ersan'la olunca genelde görüntülerim çok güzel oluyor.
Aynı şekilde onun da. Bakalım, çalışıyoruz. Umarım size güzel balıklar gösteririz. Balık gösteremezsek eğer çok güzel bilgiler, takım açıklamaları. Yanımda çok farklı takımlar getirdim. Size onları da tanıtacağım biraz. İş yapanlarını da tanıtacağım ama o iş yapma durumu tabii aslında yerine, balığına göre değişiyor. Bu merada iş yapmayan takım başka bir yerde yapabilir. İmkan oldukça onları da göstereceğim. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Birazdan da bir şeyler yeriz. Dualarınız bizimle olsun her zaman. Rastgeleler işe yarıyor. Selam obidaşlar. Şimdi drone'la böyle 300-400 metrede bir aynalık var. Oraya 3 iğneli, ikisi madya, bir tanesi böyle bayağı sağlam bir bibi taktık. Zaten ileride görünüyor, bak orayı çek. Oraya atmamız imkansız. Bence böyle bir 250 metreler falan, değil mi? Ne dersin? Evet. Şimdi oraya bu drone kardeşi yollayacağız. İpe dikkat et. Şunlara bir emin olalım. Makineden gelen beden nerede? Heh, tamam, takılacak bir yer yok. Şimdi havalandırıyoruz çocuğu. Take off. Şu kamışa çekiyor değil mi? Çok hızlı alıyor. Şu kalamayı şey yapalım direkt. Gel bak, buradan kalama alışını gör. Ve bayağı ciddi bir rüzgar var. Şu an göz kararı bırakacağım. Hani böyle çok detaya girmeyeceğim. Hani kamerayla bakayım. Görünmüyor ki. Ya onu şuradan aslında kamerayı çevirip, bak şu an aşağıyı görebiliyorum. Gel bak, gölgemden çek. Şu an mesela altı hala otluk. Gidiyor. Hala aynalık göremedim. Oysa şu an gözle baktığımda aynalık. Heh, bak aynalık oldu. Tam hop. Hatta biraz geri gelip bıraktım. Çok güzel bir yere bıraktım. Şimdi return to home diyorum. Return to home. Geliyor. Şimdi göreceğiz bakalım. Yani yaklaşık 300 metre civarı bir yere yolladık. Çok da güzel bir yere, böyle kameradan baka yolladım. Tam böyle aynalıkla otluğun bittiği yere. Bakalım ne olacak. Yalnız ipi saldık galiba. Bu yakınlarda taşa girmiş olabilir. Neyse, balık vurursa görürüz. Gerekirse suya alır çekeriz yani. Suya girip. Bak aynı yere iniyor, görüyor musun tam? Yalnız çok tehlikeli. Böyle pervaneleri çok büyük ve çok güçlü. Yani parmak koparır. Çok kıyıya iniyor. Biraz geri çekeyim onu. İlk balığımız geldi. Bir süredir vuruyordu. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Çok önemli bir balık olduğunu sanmıyorum. Karagöz geliyor. Bak görüyor musun suyun içinde? Gezdireyim mi biraz? Canlı salar mıyız? Yok. Küçük bir karagöz. Ha, ucundan hemen dur, kapama.
Salalım bunu, bir salım töreni yapalım. Evet, salım töreni için rahat, hazır ol. Bir de şu balığı tutabilsem, çekerken iyice oturuyor. Çok canlı ama bu gider. Haydi bakalım. Dur o canlanacak. Ver bana. Sen oltana bak. Bak Tamam, gidiyor. güzeldi. Haydi. Var ya öyle bir gitti ki yakalayamazsın yani. İlk balık saldık. Ufağı sal, büyüğü gelsin. Ah, bıraktım. Ahtapot mu acaba ya? Bıraktım. Bak tekrar kurtuluyor. Ahtapot mu büyük ihtimalle, biliyor musun? Her şey olabilir. Çok büyük ihtimalle tecrübelerim ahtapot diyor. Çünkü bırakınca taşa tutunuyor. Oha, kamışa bak. Balık değil orası kesin. %90 ahtapot. Tabii bir şey var. Ahtapot ya. Kolum yoruldu. Ah. Yine bak. Boşluyorum. Tutuyor. Ot var şu ileride. Yok bu ahtapot ya, çok belli. Tuta geliyor. Ah. Büyük bir şeyse alırız değil mi? Ahtapot ya, adım gibi biliyorum. Ama yani 300 metreden bak su üstü yaptı. Görüyor musun? Orada durdurma. Tabii şu an direkt ona uğraşıyorum. Bu drone'un kötü tarafı bu abi. Çok uzaktan çekiyorsun. Balık da var galiba. Ve bir garip. Yaklaştı. Balık da var değil mi? Ya da ahtapot mu? Hop. Bir sağa bir sola. Ben balık olarak... Üçünde de var. Oo, balık çupra. Abi bu başka bir şey. Oba. Güzel bir porsiyon. Ah. Gayet güzel. Evet işte 300 metreden gelen balık. Yaklaş. Abi 300'e mi gitmek lazımdı? Valla 300'de aynalık vardı aslında. Aynalığa attık. Yoksa kaçtan olduğunun önemi yok. Güzel porsiyon. Bak öbür iğneler ne biçim ot toplamış. Bak bunlar ahtapota benziyor ama. Aslında tek iğne atmak lazım belki de. Tek mi? Ne bileyim. Tebrikler. Haydi çalışalım. İyi çalışalım 300 metrede bunu. Ben şu an bir yarım saat dinlenmem lazım. Kolum koptu. Bro koşarak mı gidelim? Ne yapalım? Abi bilmiyorum, elektrikli makine mi alsak, ne yapsak? Abi 300 metreye koşsak koşamayız, yoruluruz yani. Ben oradan bir de ahtapot çektim oğlum. Allah Allah. Güzel ama balık. Yok tam porsiyon yani hani. Abi eline bir yatırsana balığı. Bu kamera küçük gösteriyor. Bana da çok yazıyorlar balık küçük, balık küçük. Abi Abi o balık elimde küçük eldiven değil. var. Ha, yatır oraya abi. Gayet balığın boyu Yani hani 30 şöyle santim civarı. dirsekten bileğe kadar arkadaşlar, bakın. Gayet güzel balık. Yani takoz olmanın bir basamak önünde bir balık yani. Hani bunun büyüğü takoz zaten. Vah, yoruldum. Sağ ol bro. Tebrikler. Evet arkadaşlar, surf casting'de en önemli şey hani kamış, makina hepsi bir yana, surf casting takımlarıdır. Takımları kendiniz yaparsanız çok daha iyidir. Çünkü ihtiyacınıza göre iyi malzemeler kullanarak kendiniz yaparsınız. Turnuvalarda size özel takımlarınız olur. Çünkü turnuva takımları biraz aslında biz sporcuların sırları gibidir. En yakın arkadaşımıza bile çok vermediğimiz püf noktalarımız vardır. Zaten turnuvalarda farkları da onlar yaratır. Ama hani buna zamanınız yoksa ben mesela
bazı önemli turnuvalarda çok özel takımlar yapacaksam kendim yapıyorum ama böyle genel avlanma ya da genel turnuva takımlarını İlker Surfcasting'den destek alıyorum. Zaten İlker de çok iyi bir surfcastingçi ve turnuvacı. Aynı dili konuşabiliyoruz. Ben ona tarif ediyorum. Bazen çiziyorum. Hani diyorum ki şu takımlar bak şöyle olsun, şu bedenler olsun. Bazen onda malzeme yoksa özel malzemeler yurt dışından alıyorum, yolluyorum. O yapıştırmalarını yapabiliyor. Şu an bu son ondan aldığım takım böyle bir kutuyla gönderdi. Bu sefer biraz şey yaptık. Hani genel amaçlı avlanma takımları burada. İşte sonsuz gezerliler, yem kilitliler, askı takım yem kilidi. Diğer tarafta paternoster gibi biraz daha üstte olan bir askı takımın kurşunun oradaki yem kilidi. Burada paternosterler var. Sonsuz gezerlerin 2 farklı versiyonu var. Aslında burada 10 tane 20 tane takım var ama bu 20 takım neredeyse bir 10 farklı versiyonda. Bir kısmını ben tarif ederek istedim. Bir kısmını İlker'e bıraktım. Dedim ki yani sen kafana göre yap. Hem değişik bir şeyler yaptıysan bunları ben de deneyeyim. Sonuçta bu 20 takım geldi. Denemeye başladım. Bütün hepsi zaten eskiden kullandığımız takımlar. Verim almamak pek mümkün değil. Çalışan surfcasting takımları. Yerine göre doğru iğneyle, doğru köstekle kullanırsanız mutlaka verim alırsınız. İlker'den ben genelde iğneleri, köstekleri bağlamadan alıyorum. Çünkü meraya göre, hava şartlarına göre kullanacağım florokarbon kösteğin kalınlığı değişiyor. Hedef balığa göre kullanacağım iğne değişiyor. Kullanacağım yeme göre iğne değişiyor. Dolayısıyla iğneleri hazır bağlatıp komple hazır bir set yaptırmayı çok kullanışlı bulmuyorum. Köstek ve iğnesiz olarak alıyorum. Ben bunlara yerine göre ekliyorum ama isterseniz tamamen hazır, sizin tarifinize göre, isteklerinize göre iğneleri de üzerinde takımlarda yapabiliyor. İlker'le birlikte çok iş yaptık. Turnuvalarda da takımlarını kullandım ve başarılar elde ettim. Tavsiye ederim. Ama en güzeli herkesin takımını kendisi yapması ama öğrenene kadar veya zamanınız olmadığında İlker ve İlker gibi bu işi çok iyi yapan insanlardan yardım alabilirsiniz. Yani sanki bir şey var ama çok uzaktan geliyor ya, anlayamıyorum. Hani ot olabilir ya da böyle porsiyon bir balık olabilir. Eğer bu da balıksa artık sürekli oraya salarız yarın. Var. Bir garip bir şey ya. Ama şey değil, hani boş değil. Tübüler kamış bu. Ama gerçekten bu böyle 200-300 metreden çekmek de kol kası yapacağız. MGS bir de. Yok galiba ya da ufak bir balık var. Ay. Hop. Yok. Yok mu? İçinde balık var mı anlamadım. Yok. Neyse. Bu da bir macera oldu. Bir tane daha sanırım balık aldık. Emin olamadığım için kıyıya çekince kamerayı açtık ama hala suda. Yaklaşayım bir balığa. Büyük bir karagöz ya, bayağı. Güzel bir karagöz. Trofe bir karagöz. Oha, bayağı büyük. Çok güzel karagöz. Tuttuğum en büyüklerden biri olabilir. Fenerini kapatırsan daha büyük olabilir karagöz. Öyle mi olur? Dur. Bu az önceki çupra kadar var, sana bir şey söyleyeyim. Allah.
Az önceki çupra kadar, ben sana söyleyeyim yani. Aynı çupra kadar ha. Hı. Boyu çok iyi. Gördüğüm en büyük karagöz. Yatır acı eline yine çupra gibi. Görelim onun boyunu. Baksana. Boy çok iyi. Yani az önceki çuprayla tam aynı boy. Yarın çekeriz. Çok iyi bu ya. Bak. Karagöz trofe yani. Şey yutmuş ama. Allah. Çok sert biliyor musun balık ama şey, Ama oltada niye hissetmedik yani? bunlar böyle işte. Yuttuğu için muhtemelen, yutmayıp dudağının kenarına girseydi bu bizi bayağı bir eğlendirirdi. Çoğu balıkta aynıdır. Büyük balıklarda da yuttu mu Ve canı acıyor kolay muhtemelen gelir. hayvanın. Dur şu ışığı yakayım yoksa misinayı tutturamıyorum. Çok fena yutmuş ya. Yalnız hakikaten Soner abi demişti, burada böyle yarım kiloluk karagözler geliyor diye. Şu an onlardan birini tuttuk. Bir de iğneşiyi çıkarmayı başarabilirsek. Evet. Görünüyor mu? Güzel. Güzel güzel. Karagöz dediğim böyle olmalı abi. Bak kovada bak, çuprayla aynı boy. Görüyor musun? Çok iyi. İkisi 1 kilo var. Tebrik. Teşekkür ederim. Adamın sırtında da balık var ya. Ne sandın? Orijinal Shimano, Japon. Orada boylar var. Oradan ölçebilirsin. Bluefin diyor. Ha, Bluefin de tutabiliriz ya, deneyelim. Kısmetten ümit kesilmez. El flow más sensual. Miguelito. Dale. Vigilante del amor que le ofrecí. Puro sentimiento, mi mujer mía está así. Le entregué mi cora que sobraba a su merced. Atrapado con mi espalda contra la pared. Acariciarte sin lamento, persiguiéndote momento. Dejamos ciegamente navegando por tu cuerpo. Lamiendo mi cuello, me entrego a tu voluntad. Bajo tu hechizo y no me dejas escapar. Inolvidable, inolvidable. Una maravilla que nunca podría negar. Inolvidable, y en un trance. Una sonrisa que alumbra ese lugar. Inolvidable, bebé. Inolvidable, bebé. Inolvidable, inolvidable. Una maravilla que no puedo faltar. Me entregaré a ti, muy despacito, mami. Ya no aguanto más las ganas esperándote aquí. Quiero desnudarte enterita ese cuerpito de miel y saborearte lentamente por toda tu piel. Acariciarte sin lamento, persiguiéndote momento. Dejamos ciegamente navegando por tu cuerpo. Lamiendo mi cuello, te entrego a tu voluntad. Bajo tu hechizo y no me dejas escapar. Inolvidable, inolvidable. Una maravilla que nunca podría negar. Inolvidable, y en un trance. Una
Balık yokluğunda kefallerle uğraşıyorum. Bir tane tuttum galiba. En azından onu alırsak boyu da güzelse canlı salacağım. Drone'la salarım. Az önce bir tane tuttum, çok küçüktü, 5 santimdi. Bu da öyle bir şeyse zaten canlı da salamayız. Bakalım. Buradaki kefaller çok küçükler. Yani gamit diyebileceğimiz bir boy bile değiller yani. Onun için. Bakalım bu. Bu güzelmiş. Oo, süper. Tam istediğim boy bir kefal geldi Ersan. Biraz büyük hatta, değil mi? Ama bunu böyle açığa salsak mı, ne diyorsun? Onu drone'la salarsan güzel. Drone'la salacağım işte bunu. Çok güzel kefalmiş. Yine kefalden yana yüzümüz güldü. Bir tane daha geliyor. Az önceki fazla iriydi hiç. Yani onu salacak balık burada yok. Sırtı kara olması lazım. O kadar büyük bir kefali kullanmak için burada da sırtı kara hiç görülmüş iş değil. Biraz daha küçüğü gelirse drone'la salacağım, bakalım. Bu da çok küçük gibi gelmiyor ya. Hatta az öncekinden iri olursa şaşırmam yani. Oo. Aynı boy. Ersan. Buradakiler hep yemeklik. Ne yapacağız? Kefal mi yiyeceğiz? Yine onun kadar bir tane geldi arkadaşlar. Biz bu küçük kefal, büyük ararız küçük gelir. Küçük ararız büyük gelir. Neyse, şimdilik livara atayım. Az öncekinden de büyük bu. Bayağı büyük yani. Gördüğünüz gibi bayağı iri bir kefal. Suyun içinde yaşatma yaptım bir tane. Kovadan delikli. Oraya atıyorum. Zaten kefal çok zor ölüyor. Ölmüyor yani. Devam. Biraz küçük bir kefal, böyle şu kadar bir şey olsa tamamız. Evet dostlar. Hava Poyraz'a döndü. Ama hala balık yok. Madya atıyoruz. Hatta bir tanesini bayağı 200 metrelere yolladım. Burada da kefaller için yaptığım yaşatma var. Ama bu kefaller çok büyük arkadaşlar. Hani canlı salamayacağım. Onun için bu kefal arkadaşları salıyorum. Gitmek istemiyorlar. Hadi. Evet, biri gitti. Sarı kulak kefal aslında. Bunların tadı güzelmiş ama ben kefal yemiyorum. Yemiyorsam da salarım. Zaten gayet canlılardı, gittiler. Bakalım, biraz daha deneyeceğiz. Poyraz balık yapacak mı? Ondan sonra avı sonlandırırız. Artık saat 12'ye geliyor. Sabah suyu kefal hariç hiçbir şey alamadım. Bakalım, son şanslar. Burada belli olmuyor. Küt diye bir tane takoz da vurabilir. Hep o ümitle burada duruyoruz. Saat 1'e kadar falan deniyorum. Poyraz'da çünkü bura balık yapıyor. Ondan sonra nasibimizi alıp gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bu balıkçılık drone'u ile ilgili çok fazla soru geliyor. Böyle uygun bir yer bulup, bir güzel bir kumsal, boş bir alan bulup bunun çok uzun bir tanıtım videosunu çekeceğim ama çok fazla soru geliyor. Ufak bir tanıtım yapayım. Daha sonra böyle tamamen bu drone'a özel bir video çekeceğim.
Drone'umuz Swell Pro markasının Fisherman FD3 modeli, son modeli. Bir de bunun Fisherman Max modeli var. Bunun özelliği 2,5 kiloya kadar yem taşıyabiliyor. Yurt dışında bunları böyle okyanus kenarlarında falan köpek balığı tutmak için kullanıyorlar daha çok. Bildiğim bir tane palamut, torik gibi bir balığı komple takıyorlar, atıyorlar ve çıkrık makinalarla bunlarla köpek balıkları tutuyorlar. Bazıları sinarit gibi balıkları tutuyor merasına göre. Böyle paragat gibi bir sürü iğne atanlar da var. Gördüğünüz gibi pervaneleri karbon. Tamamen su geçirmez. Denize inebiliyor, denizden kalkabiliyor. Ters olarak denize düşse bile düzelip uçmaya devam edebiliyor. Burada da DJI Mini 4 Pro var. Boy kıyası olarak yapabilmeniz için yan yana koydum. Bu da Swell Pro'nun kumandasıyla Mini 4 Pro'nun kumandası. Bu pervaneler yani yaklaşık 30 santim her biri. Çok güçlü bir drone. Ve böyle hani DJI'nin dronları gibi sensör vesaire yok. Tam böyle kara düzen takır takır iniyor. Böyle çok rahat. Mesela bir insan varsa etrafınızda gider çarpar. Hiçbir şekilde sensörün algılayıp durma ihtimali yok ve çok kuvvetli, pervaneleri çok büyük. Parmağını çok ciddi koparmaya yakın yaralayan insanlar gördüm bu dronlarla. Onun için drone tecrübeniz yoksa hiç girişmemeniz gereken bir model. Ben video çekimleri, fotoğraf çekimlerini DJI Mini ile yapıp bunu sadece balık için yem bırakmak için kullanıyorum. 2 tane pili var. Pilinin bir tanesiyle 4 ya da 5 tane yemi 300-500 metrelere bırakıp geri gelebiliyorsunuz. Bende bir güç kaynağı var. Diğer pili taktığımda onu da şarj edebiliyorum. Aslında limitsiz kullanabilirim. Ama şu ana kadar hiç öyle bir av ortamı olmadı. Çünkü hani balık illa uzakta değil. Bazen bununla bırakıyoruz. 300 metrelere, 500 metrelere vuruş almıyor. Önündeki 30 metreye atıyorsun, oradan balık gelebiliyor. Yerine göre bunun da lazım olup kullanılacağı yer var. Dediğim gibi şimdilik bir kısa bir tanıtım olsun. Avdan sonra bunu bayağı foşur foşur duşla yıkıyorum. Zaten o öneriliyor. Tuzlu su ve tozdan arınması için. Bunları da burada yıkadım. Şimdi kurumalarını bekliyorum. Çok soran oluyor. Tekrar gösteriyorum. Fisherman FD3. Bir de bunun Fisherman Max modeli var ama Max modelinin bu daha uygun bizim tarzımız balıkçılığa. Onun özelliği 3,5 kiloya kadar yem taşıyor. O iyice böyle 5-6 metrelik köpek balığı yakalamak hedefleyen insanlara uygun yapılmış. Bu daha basit, daha kompakt, kurulumu daha kolay, daha kullanışlı diye bunu tercih ettim. Bu arada bu drone'u Hollanda'dan aldım. Kendim seyahat yoluyla getirttim ve ben zaten lisanslı bir drone pilotuyum. Bunu da Türkiye'deki havacılık drone sistemine kayıt ettirdim. Her şey tamamen yasal ve kayıtlı. Siz de drone kullanırsanız kanunen öyle yapmanız gerekiyor. Ve kesinlikle şehirlerde, askeri alanlarda, hava alanları civarında, uçuşa yasak bölgelerde uçurmuyorum. Böyle insanın, yerleşimin hiç olmadığı uzak yerlerde uçuruyorum. Küçük dronlarda çok fazla sorun yapmıyorlar. 500 gram altı dronlarda ama bu çok büyük bir drone. Böyle bir drone alırsanız kesinlikle yerleşimden uzak, askeri arazilerden uzak, hava alanlarından uzak yerlerde uçurmanız lazım. Bakalım, hala deniyorum. Açıkçası hani bunu almaya değer mi, değmez mi daha test edemedim. Esas bunu test edeceğim yerler şiddetli lodoslarda kışın Çanakkale tarafları, levrek avları, oralarda, çünkü bu drone şiddetli rüzgara da dayanıklı bir drone. Oralarda test edeceğim. Hep beraber göreceğiz sonuçlarını. Ama mesela bana 200 metrelerden bir tane 10 kilo üstü vatoz tutmamı sağladı. O bile çok güzeldi. Yani çok keyif aldım, çok yoruldum ama çok eğlendim.
O tarz şeyler seviyorsanız güzel bir drone tavsiye ederim. Ama hani yurt dışında kullananlar arasında bu drone'dan şikayetçi olanlar da var, çok sevenler de var. Onun için ben detaylı tavsiye ve inceleme videosunu daha sonra yapmak istiyorum. Çünkü bir şeyi tavsiye ediyorsam gerçekten onun iyi olduğuna ben de emin olmalıyım. Mahcup olmayayım sonra size. Bakalım nasibimizde drone'la neler olacak, hep beraber göreceğiz. Evet obidaşlar, bir kampımızın daha sonuna geldik. Cunda'dayız. Ersan Usta ile birlikte. Buralar biraz Ersan Usta'nın mekanları. Beni bir misafir merasına getirdi sağ olsun. Ya olsun, yine tuttuk balık. Güzeldi ya, denize de girdik. Bura çok güzel bir ortam. Yazın böyle hem her yer dolu, gittiğimiz yerde rahat rahat olta atamıyoruz. Hem de böyle ağaç altı gölgelik bulmak deniz kenarında çok zor. Bura çok güzel. Zeytin ağaçlarının altında Cunda'da bir yer. Balık olarak kısırdı ama teşekkür ederim. Güzel bir yere getirdin beni. Keyifli bir kamp geçirdim. Senin için nasıldı? Ha, konuşmayı öğreniyor. Evet. Abi çok sıcak ya. Dilimizi yuttuk vallahi. Dilim eridi, vücudum eridi. Yandık piştik Adanalı ya. çocuk gibi sıcaktır. Ya sıcaktır abi. Abi sıcaktır. Ondan buraya geldik. Hobidaşlar Buraya o yani müziği koyabiliriz. bir de şey değil mi? Bu 3-4 gün zaten bir uyarı vardı. Evet. Biz Sakın tam gitmeyin diyorlar. uyarının olduğu gün buradayız. Yani rahat bak, 5 litre su içmişimdir ben. Rahat. Hayatımda hiç içmediğim kadar su içtim. Yani Evet. ve hani yani bunu söylemek belki ayıp ama hani suyu içiyoruz, tuvalete gitmiyoruz çünkü suyu vücut ter olarak atıyor. Aynen öyle. Yani terlemekten öldük bittik. Ama yine işte bir şeyler denedik, takımlar denedik, teknikler denedik. 3-5 tane balık aldık. Keyifliydi. Evde oturup boş yapacağımıza, sosyal medyada gezeceğimize, televizyon izleyeceğimize geldik. Kampta vakit geçirdik. Keyifliydi. Sıcaktan bazı planlarımızı yapamadık. Bazılarını yapabildik. Ama güzel. Cunda en azından diğer yerlere göre biraz rüzgarlı. Daha Evet. serin. İzmir'in içi falan yanıyor şu anda. İzmir berbat. Evet. Dolayısıyla yine de iyiydi. Hemen arkaya kayıyor gözüm. Oynak mı var diye. Burada oluyor. Çok Burası oluyor. enteresan bir yer. Muhtemelen sonra buraya yine geliriz ama buranın zamanı kışın Kasım Aralık aylarında çok güzel balıklar yapan yerler Cunda civarı. Biz şu an hani yazında boş durmayalım diye geliyoruz. Aslında buranın doğru zamanını, doğru yerlerini çok iyi de biliyoruz. O zaman da geleceğiz. Nasibimiz olursa o zaman balıkları tutarız. Şimdi bir keşif yaptık. Başka yerlerde gördük. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Takip etmeye devam edin. Gittikçe daha iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Abone olmaya, beğenmeye, yorum yazmaya üşenmeyin. Bunlar bize çok güç veriyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. El flow más sensual. Miguelito. Dale. Vigilante del amor que le ofrecí. Puro sentimiento, mi mujer mía es así. Le entregué mi cora que sobraba a su merced. Atrapa con mi espalda contra la pared.